Evet, şimdi sizlerle beraber çok beğendiğiniz bu Noel Babalı eldivenleri öreceğiz ve harika birer, yeni yıl hediyesi elde etmiş olacağız. Hem kendimiz için hem de sevdiklerimiz için. Emm, Bu videolar 2 part halinde olacak. Çünkü eldiven yapımı biraz uzun sürdü. İlk defa, eldiven örecekler için ayrıntılı anlatmak durumunda kaldım. Ama, Noel Babamız videoların içerisinde değil, ayrıca açıklamalar kısmında bulunacak ve, videoların sonunda da, yine, üst kısımda, linkini bırakacağım. Umarım beğenirsiniz şimdiden. Hadi başlayalım. Eldivenlerimi Alize Cotton Gold ile örüyorum. Amigurumi ipleri ve oldukça rahat bir forma sahip oluyorlar eldivenlerim. O yüzden, ip tercihinizi esnek olabilen bir ipten yana kullanırsanız ya da yün karışımlı ipler kullanırsanız, çok daha tatlı eldivenleriniz olacaktır. Başlayalım. Başta sihirli halkayla başlayacağım. Sihirli halkayı bilmeyenler için şöyle göstereyim. Ben çok basit bir yöntem kullanıyorum. Sadece şu ipi, şu arta kalan ipi, parmağımın üzerindeki ipi şu şekilde getiriyorum. Bakın üstüne getiriyorum ve parmağımla sıkıştırıyorum. Bakın iki parmağımla ipleri sıkıştırdım. Tığımı halkanın içerisinden geçirip ipimi alıyorum. Şöyle şu şekilde alıyorum ve bir tane düğüm atıyorum. Bakın bir tane düğüm attım. Şimdi iki tane de zincir çekelim. Bir, iki zincir çektik. Aynı halkanın içerisinde batarak ilerleyeceğiz ve ben tığımı ipimi doladım. Aynı halkanın içerisinde batarak şuradan ipi çektim ve ikili trabzanlar yapıyoruz. Bakın 3 tane ipim var. İkisinden şöyle ipimi geçirdim. Diğer ikisinden de ipimi geçirdim. Ve bir tane ikili trabzanım oldu. Bir tane daha yapalım. Yine aynı şekilde ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle bir, iki. Bakın ben bu çektiğim zinciri de bir ikili trabzan sayıyorum ve ilk köşemi oluşturmak için iki tane zincir çekiyorum. Çektiğim iki zincirden sonra yine ipimi doluyorum. Aynı halkanın içerisinde batarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Birinci ikili trabzanım, ikinci ikili trabzanım ve üçüncü ikili trabzanım. Şöyle biraz halkayı daraltabilirsiniz rahat etmek için. Evet, benim için yeterli. Yine iki tane zincir çekiyoruz. Bir, iki zincir çektik. Üç tane ikili trabzan yapıyoruz aynı halkanın içerisine. Bir, şöyle ipi tutayım gene. İki ve ipi doladım. Üçüncü ikili trabzanımı yaptım. İki tane zincir çekiyorum. Ve sonuncu 3 tane ikili trabzanımı yapmaya başlıyorum. Evet, sonuncu grubumu da yaptıktan sonra 2 zincir çekip halkamızı daraltacağız. 2 zincir çekelim. Şimdi şu arta kalan ipi çekerek halkayı daraltalım. Bakın şöyle iyice çekelim. Ben iyice çektim. Hemen şu ilk ikili trabzanımın tepesine şu 3 tane zincirimin bittiği yere tığımı geçirip ipimi buradan alıyorum ve kaydırma yöntemiyle köşelerimi oluşturmuş oluyorum. Hemen bir tane zincir çekelim. Bakın gördüğünüz gibi şöyle
İlk köşelerimi oluşturdum. İpimi kesmiyorum çünkü aynı renkten devam edeceğim. Bir tane zincir çekmiştim. 2, 3 zincir çektim. Şu an 3 tane zincir çekmiş oldum. Motifimi ters çeviriyorum. Tığ ipimi doluyorum. Hemen yanındaki köşeye batarak 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 tane ikili trabzan yaptık. Şimdi zincir çekmiyoruz. Tığ ipimizi doluyoruz. Zincir çekmiyoruz. Tığ ipi doladık. Karşıdaki köşeye tığımızı geçirip ipimizi alıyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz. Bakın. Şimdi 2 tane daha ikili trabzan yapalım aynı boşluğa. 1, 2. 2 tane zincir çekelim. Aynı boşluğa 3 tane daha ikili trabzan yapalım. Bakın karşı köşeyi oluşturduk. Şimdi bir sonraki köşeye geçmek için zincir çekmiyoruz. Tığ ipi doluyoruz ve karşı köşeye batarak 3 tane ikili trabzan yapalım. İki tane zincir çekelim. Tığ ipi dolayıp aynı boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapalım. Evet. Şimdi bir sonraki köşeye geçeceğiz. Bunun için de yine tığ ipi doladık zincir çekmeden. Karşı köşeye geçip ipimizi çıkardık. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. İki zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın burada 3 tane ikili trabzanımız vardı. Zinciri de ikili trabzan sayıyoruz. Şimdi şuradaki köşeye zincir çekmeden yine tığ ipi doladık ve 3 tane ikili trabzan yapacağız. İki tane zincir çekelim. 1, 2 zincir çektik. Ve bakın şu 3 tane çektiğim zincirin tepesi şurası. 1, 2, 3. Şu tepeye batıp ipi çekip hemen kaydırıyoruz. Bakın. Şimdi yine 3 tane zincir çekelim. 1, 2, 3 zincir çektik. Motifimizi ters çevirelim. Bakın. Şu sırayı da gösterdikten sonra mantığını size daha iyi anlatacağım. Bakın. Şu sizi korkutmasın şu görüntü. Hemen bakın 3 köşemi oluşturmuşum. Ta ipimi doluyorum. Şu köşenin tam ortasına tığımı geçirip 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şurada zincir çekmiştim. Bir, ikinci ikili trabzanım. 2 zincir çekiyorum. Buraya üçüncü ikili trabzanımı yapıyorum. Ve yine
Herhangi bir zincir çekmeden, bakın tam şu ortada bir boşluk oluştu. Hemen şurada bir boşluk oluşmuştu. Şu köşelerin ortasında bir boşluk var. Ta ipi doladım. Oraya 3 tane ikili trabzan yapalım. Evet. Ta ipi doladık. Şimdi köşeye geldik. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapalım. İki tane zincir çekelim. Ve yine ta ipi dolayıp aynı boşluğun içerisine, bakın köşelerde üçerli gruplar halinde ikili trabzanlar yapıyoruz. Aralarına 2 tane zincir çekerek. Orta boşluklara ise sadece 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın. İlk köşemi oluşturmuş oldum. Ta ipi doladım. Orta boşluğa geldim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Diğer köşedeyiz. Hemen şurada. İki zincir çekiyoruz çünkü köşedeyiz ve aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şu birleştirmeyi de gösterdikten sonra mantığını daha iyi kavrayacaksınız. Orta boşluktayız. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Köşeye geldik. Ta ipi doladık ve köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. İki zincir çekelim. Yine aynı boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıp köşemizi oluşturalım. Bakın burada başlangıç noktasında 3 tane zincir çekip 2 tane ikili trabzan yapmıştık. Şimdi aynı boşluğa ta ipi dolayıp 3 tane ikili trabzan yapalım. Bakın şurada. İki zincir, pardon. Evet, köşeye 3 tane ikili trabzan yaptık. Tam ortasına 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ta ipi dolayıp herhangi bir zincir çekmiyoruz. Ta ipi doladık. Köşede hatırlarsanız başlangıç noktamızda 3 tane zincir çektik. 2 tane ikili trabzan yaptık ve ta ipi dolayıp aynı boşluğa batıp 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet. 2 tane zincir çekelim. Ve şu 3 tane çektiğimiz zincirin tepe noktasından tığımızı geçirip ipimizi alıp şöyle kaydırma yöntemiyle kapatalım. 3 tane zincir çekelim. 1 2 3 zincir çektik. Bakın şu şekilde köşelerimiz üçerli grup halindeki ikili trabzanlardan oluşuyor. Aralarında zincir var. Ortalarda ise herhangi bir zincir çekmeden yine ikili trabzan yapıyoruz 3 tane. Döne döne ilerliyoruz. Ben şöyle 5. sıramı da tamamladım. Bakın ne kadar muntazam görünüyor. Bakın böyle 5 sıra büyük anne karısı yapmıştık. 1 2 3 4 5. Şimdi eldivenimiz için
ilk parçayı oluşturmuş durumdayız. Ve birleştireceğimiz parça için de 4 sıra örmenizi rica ediyorum. Şöyle 4 sıra örmemiz gerekiyor. 1, 2, 3, 4 sıra ördüm ben. Şimdi bu ikisini birleştireceğim. Bakın şu şekilde birleştiriyorum. Hemen şu birleştirme noktamı tekrar göstereyim. Bakın şu köşede birleştirme yapmıştık. Şöyle. Birleştiriyoruz. Ve şu sırayı öreceğiz beraber. 1, 2, 3. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çektikten sonra 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şu şekilde. Bir zincir çektik. 2 tane ikili trabzan yaptık. Şu boşlukları doldurarak şu köşeye kadar geliyoruz. Köşede birleştirme yapacağız. Şuraya 3 tane ikili trabzan yapalım. Sıradaki boşluğa geçiyorum. Sonraki boşluğa geçiyorum. Şu köşeye 3 tane ikili trabzan yapalım. Bir tane zincir çekelim. Bir tane zincir çekiyorum ve şu parçamı alıyorum. Bakın burası arkası. Biraz daha kabarık gördüğünüz alan arkası. Şu da önü. Arkasını çevirin. Şu iki köşeyi yan yana getirin. Şöyle üst üste getirin. Tığ hemen şöyle yapalım. Şu iki parçayı üst üste getirip şu köşeden ipinizi alın ve bir sık iğne yapın. Bakın bir tane zincir çektik, bir tane sık iğne yaptık. Bunun nedeni bizim şu köşede 2 tane zincirimiz vardı. Bunun nedeni bizim şu köşelerde 2 tane zincirimiz vardı. O 2 zinciri bu şekilde tamamlamış olduk. Bakın tekrar şöyle 3 tane ikili trabzan yaptık. Bir tane zincir çekiyoruz. Bizim 2 tane zincirimiz olması gerekiyor normalde köşeyi oluşturmak için. Ama biz birleştirme yapacağımız için hemen şu parçayı elimize alıyoruz. Bakın şu çok kabarık olan kısım iç tarafta kalacak. Ve bu da bizim elimizin üzerine gelecek olan kısım. Siz onu zaten şöyle bakarak anlarsınız. Bakın şu içe gelecek şekilde üst üste getirelim parçalarımızı ve bir tane zincir çektik. Şu köşede ipimi aldım ve bir sık iğne yaptım. Bakın bu şekilde 2 tane zincirimi tamamlamış oldum. Tekrar tığ ipimi doluyorum. Aynı köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Üçüncü ikili trabzanımı da yapıyorum. Evet. Bakın şu şekilde birleşti. Şimdi sıradaki boşluğa tığımı geçiriyorum. İpimi buradan alıyorum. Gevşek olma sizi korkutmasın. Tığ ipimi doluyorum. Sıradaki boşluğa gelip bakın ikili trabzan yapacağım. Tekrar yapalım. Tekrar edeyim. Bakın. Burada köşemi oluşturdum. Hemen şu boşluğa tığımı geçirip ipimi aldım. Tığ ipimi doladım ve 4 sıralı olan parçamın sıradaki boşluğuna batarak şöyle ikili trabzan yapıyorum. Bol gibi düşünmeyin, korkmayın, o toparlanacak. Şimdi tığ ipimi doluyorum ve buraya 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bakın bir tane yaptım. 2 3
Sıradaki boşluğa geçiyorum. Tığımı geçiriyorum. İpimi alıyorum. Tığ ipimi doluyorum. Ve bir sonraki boşluğa geçerek ikili trabzan yapıyorum. 3 tane. Birincisini yaptım. 2 3. Daha yavaş bir şekilde tekrar edeyim. Bakın şu boşluğa geldim. Tığ geçirdim. İpimi aldım. Tığ ipimi doladım. Şu boşluğa geldim. 1 2 ve üçüncü ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi köşeye geleceğiz. İlk başta şu son boşluğa geçeyim. Tığımı buradan geçirdim ipimi alarak. Tığ ipimi doladım ve köşeye geldim. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapalım. 1 şu boşluğa geldim. İpimi şuradan çıkardım. Tığ ipimi doladım. Şu köşeye 3 tane ikili trabzan yapalım. 1 2 3. Bakın köşedeyiz. Bir tane zincir çekmemiz gerekiyor. Birleştirirken de bir tane sık iğne yapacağız. Şöyle bir tane daha. Şöyle köşedeyiz. Şuraya geldik. İpimizi çıkardık. Bir tane daha zincir çekelim şurada. Ve 2 tane zincirimiz tamamlanmış oldu. Tığ ipimizi dolayalım. Bakın bu eldivenimizin köşe kısmı tamamlandı. Şöyle şu kısmı tamamlandı. Gördüğünüz gibi. Bakın eldivenimizin şu kısmı birleşme kısmı tamamlandı. Şimdi şu parmak kısmını yapacağız. Ve şöyle devam edeceğiz. Burada bitireceğiz. Önce şurayı yapalım. Bakın eldivenimizin şöyle şu birleşme kısmı tamamlandı. Şimdi şu parmak kısmını yapalım. Bu yüzden birleşme yapmamamız gerekiyor. Normal düz bir şekilde devam edeceğiz. Aynı boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve köşeye kadar ilerliyoruz. Köşeye geldik. Köşede yine 3 tane ikili trabzan yapalım. Bir tane zincir çekelim. Şuradan tığımızı geçirelim köşeden bakın. Ve artık parmak kısmımızı oluşturacağız. İpimizi şuradan çıkarıp bir zincir çekelim. Tığ ipimizi doladık. Boşluğa, aynı boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapalım. 1 2 3. Hemen bakın şu boşluğa geliyoruz, birleştireceğiz. İpimizi alalım. Şu boşluğa tığımız ipimize dolayarak batıp 3 tane ikili trabzan örelim. Evet. Yine şu boşluğa gelelim. Bakın şöyle ipimizi çıkardık. Şuraya 3 tane ikili trabzan yapalım.
Artık birleştirme yapmayacağız köşeye gelene kadar. Çünkü parmak kısmımızı oluşturuyoruz. Şöyle göstermem gerekirse, bakın şu ikisini birleştirdik. Ama geri kalanı köşeye kadar birleştirmeyeceğiz. Şöyle 3 tane ikili trabzan yapmaya devam edeceğim. Köşede de 3 tane ikili trabzan yapacağım. Ve şimdi parmak kısmımızı oluşturmak için köşeyi birleştirmem gerekiyor. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen şu köşedeki boşluğa batıp ipimi alıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve şu çektiğimiz 3 tane zincir vardı ve yanında da bir tane ikili trabzan vardı. İkili trabzanın tepesine batıp kaydırma yöntemiyle şu bir tane de zincir çekelim, sağlamlaşsın. Eldivenimizin modelini oluşturmuş olduk. Bakın şöyle, işte parmağımız şu şekilde oluştu. Gayet esnek.